26 Nisan 1986 gecesi. Ukrayna'nın kuzeyinde, o dönem Sovyetler Birliği sınırları içinde yer alan küçük bir santral, dünya tarihini değiştirecek bir felaketin merkezine dönüşecekti. Çernobil, Sovyet nükleer programının en önemli tesislerinden biriydi. Yakınında ise çalışanlar için kurulmuş modern bir şehir vardı, Pripyat. O dönem yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı, genç ve gelişmiş bir Sovyet şehriydi. Ama kimse bilmiyordu ki bu şehir sadece 24 saat içinde tamamen boşaltılacaktı. O gece yapılacak olan şey aslında basit bir güvenlik testiydi. Ama bu test, yanlış tasarlanmış bir reaktör, hatalı kararlar ve yetersiz güvenlik protokolleriyle birleşince tarihin en büyük nükleer felaketine dönüştü. Ve en kritik gerçek şuydu: patlama sadece saniyeler sürdü. Ama etkisi yüzyıllar sürecek. Внимание, 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 внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка. Временную эвакуацию жителей города пункты Киевской области. Çernobil'de kullanılan reaktör tipi RBMK-1000'di. Bu sistem Sovyet mühendisliği açısından güçlü görünse de ciddi bir tasarım kusuru taşıyordu. En büyük sorunlardan biri şuydu: reaktör düşük güç seviyelerinde kararsız hale geliyordu. Yani sistem, güvenli görünen bazı durumlarda aslında daha tehlikeli hale geliyordu. O gece yapılmak istenen testin amacı şuydu: reaktör kapatıldığında türbinlerin ne kadar süre elektrik üretebileceğini ölçmek. Bu, acil durum soğutma sistemleri için kritik bir testti. Ancak test sırasında zincirleme hatalar başladı. Reaktör gücü bilinçli olarak düşürüldü. Güvenlik sistemleri devre dışı bırakıldı. Operatörler prosedür dışına çıktı. Ve en kritik hata: reaktör çok düşük ve dengesiz güçte bırakıldı. Bu noktada reaktör artık kontrol edilmesi zor bir hale gelmişti. Saat 01:23'e yaklaşırken test başlatıldı. Ancak sistem beklenmedik şekilde tepki verdi. Reaktör gücü aniden yükselmeye başladı. Operatörler durumu düzeltmek için acil durdurma sistemini devreye aldı. Ama burada kritik bir tasarım hatası devreye girdi. Kontrol çubukları reaktöre girerken kısa süreliğine gücü arttırıyordu. Yani kapatma düğmesi bile durumu daha kötü hale getirdi. Saniyeler içinde güç kontrolden çıktı. Ve 26 Nisan 1986 saat 01:23:40 civarında reaktör 4 büyük bir patlamayla parçalandı. 40 patlama reaktörün üst kapağını havaya uçurdu. İkinci patlama ise radyoaktif çekirdeği dışarıya saçtı. Yangın başladı ama bu sıradan bir yangın değildi. Çünkü yanan madde grafitti ve bu radyasyonu daha da yaydı. Gökyüzüne yükselen radyoaktif bulut, Ukrayna'ya, Belarus'a, Rusya'ya ve ardından Avrupa'nın büyük bölümüne yayıldı. İlk müdahaleyi yapan itfaiyeciler neyle karşı karşıya olduklarını bilmiyordu. Koruyucu ekipmanları yoktu. Radyasyon görünmüyordu, kokusu yoktu. Ama etkisi ölümcüldü. Birçok itfaiyeci birkaç gün içinde akut radyasyon sendromundan hayatını kaybetti. Sovyet yetkilileri ilk saatlerde olayın büyüklüğünü açıklamadı. Halk normal bir gün yaşıyormuş gibi davranmaya devam etti. Hatta Pripyat sokaklarında insanlar hala dışarıdaydı. Ama aynı anda İsveç'teki nükleer ölçüm merkezleri havadaki radyasyon seviyesinin anormal derecede yükseldiğini tespit etti. Bunun kaynağı Sovyetler Birliği'ydi. Uluslararası baskı artınca gerçek kabul edildi. Felaketten yaklaşık 36 saat sonra Pripyat tahliye edildi. Yaklaşık 50 bin kişi evlerini terk etti. İnsanlara bunun geçici bir tahliye olduğu söylendi. Ama kimse bir daha geri dönemeyecekti. Ernobil'den yayılan radyasyon özellikle iot 131 gibi maddeler içeriyordu. Bu madde özellikle tiroid bezine yerleşiyordu. Sonuç olarak tiroid kanseri vakalarında büyük artış oldu. Çocuklar en çok etkilenen grup oldu. Genetik mutasyon riski arttı. Uzun vadeli sağlık sorunları ortaya çıktı. Ayrıca likidatör olarak adlandırılan temizlik ekipleri, reaktör çevresindeki radyasyonu temizlemek için yüksek dozda radyasyona maruz kaldı. Birçoğu hayatının geri kalanında ciddi sağlık sorunları yaşadı. Bugün bölge hala büyük ölçüde boş. Pripyat artık bir hayalet şehir. Okullar, hastaneler ve evler zaman içinde donmuş durumda. Doğa ise yavaş yavaş şehri geri alıyor. Ama bazı bölgelerde radyasyon hala tehlikeli seviyelerde. Çernobil'deki patlamadan sonra oluşan radyoaktif bulut sadece Sovyetler Birliği sınırlarında kalmadı. Rüzgarların etkisiyle Avrupa'nın büyük bir kısmına yayıldı ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye kadar ulaştı.
Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi, yağışların etkisi nedeniyle radyoaktif serpintiden en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. O dönemde çay tarımı, fındık üretimi ve çeşitli tarım ürünleri açısından büyük önem taşıyan bu bölgede halk arasında ciddi bir endişe oluştu. Ancak Türkiye'de ilk günlerde kamuoyuna verilen bilgiler oldukça sınırlıydı. Devlet kurumları radyasyon seviyelerinin tehlikeli olmadığını açıklarken, bazı bilim insanları ve uzmanlar daha dikkatli olunması gerektiğini savunuyordu. En çok tartışılan konu ise çaydı. Karadeniz'de üretilen çayların radyasyondan etkilenip etkilenmediği uzun süre gündemde kaldı. Çay satışlarının düşmesinden ve halkın panik yaşamasından çekinen yetkililer, çayın güvenli olduğunu açıklamaya devam etti. Bu dönemde dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Cahit Aral, kamuoyunda çok konuşulan açıklamalar yaptı. Aral, kameralar önünde çay içerek Türk çayında bir sorun olmadığını göstermeye çalıştı. Basına yansıyan bazı açıklamalarında ise düşük seviyedeki radyasyonun zararlı olmadığı yönünde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar yıllar boyunca Türkiye'de Çernobil denildiğinde akla gelen en tartışmalı konular arasında yer aldı. Öte yandan daha sonraki yıllarda ortaya çıkan raporlar, Karadeniz'in bazı bölgelerinde normalden yüksek radyasyon değerleri ölçüldüğünü gösterdi. Bazı çay ve tarım ürünlerinin imha edildiği, belirli miktardaki ürünlerin piyasaya sürülmediği de resmi kayıtlara yansıdı. Çernobil'in Türkiye üzerindeki etkileri konusunda bugün bile tam bir fikir birliği yoktur. Bazı araştırmacılar sağlık etkilerinin sınırlı olduğunu savunurken, bazı uzmanlar özellikle Karadeniz bölgesinde kanser vakalarındaki artışın daha detaylı incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. Kesin olan şu ki, Çernobil felaketi, Türkiye'de nükleer güvenlik konusunun ilk kez geniş kitleler tarafından tartışılmasına neden oldu. İnsanlar radyasyonun ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve devletlerin kriz anlarında bilgiyi nasıl yönettiğini bu olay sayesinde daha yakından görmüş oldu. Ve Çernobil'in üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Karadeniz'de yaşayan birçok kişi için bu felaket hala unutulmuş değildir. Çünkü görünmeyen radyasyon bulutu sınır tanımamış, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de derin izler bırakmıştır. Çernobil felaketi sadece bir nükleer kaza değildir. Bu olay, insan hatası, teknolojik zayıflık ve bilgi gizlemenin birleştiğinde nasıl bir felakete dönüşebileceğinin en büyük örneklerinden biridir. Bugün dünya nükleer enerjiye bakarken Çernobil her zaman bir uyarı olarak hatırlanır. Çünkü bu olay bize şunu gösterdi. En küçük yanlış karar, yanlış bir sistemle birleştiğinde tüm bir bölgenin kaderini değiştirebilir. Çernobil sadece geçmişte kalmış bir felaket değil, insanlığın unutmaması gereken bir ders olarak varlığını sürdürüyor.